Günaydınlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Kendimi özlettiğim doğrudur, taşınıyorum. Her sene Nisan ayında yaptığım gibi. Böyle bir kaşınıyorum, ondan sonra taşınıyorum, ondan sonra eve geri dönüyorum. Öyle bir değişiklik midir artık, orta yaş bunalımı mıdır? Siz karar verin, adını siz koyun. Ama hoşuma gidiyor böyle bir yeni ev kurayım falan bir numaralar. Şimdi bugün baktım, gündemde hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Sizinle ne konuşayım ne konuşayım diye düşündüm. Kayda değer bir şey yok. Nuray Sayarı efendime söyleyeyim 55 yaşında hamile kalmış. Tebrik ediyorum. İkiz olduğu bana şey ne deniyor ona, tüp bebek şüphesini uyandırıyor. Biliyorsunuz ikiz bebek genelde çift embriyo konulduğu için riskli, birini kaybedebilir diye tüp bebeklerde. Muhtemelen tüp bebektir ama yine büyük başarı. Ya da şöyle yapılıyor efendim, bakın 55 yaşında hamile kalmanın bir yöntemi daha var, onu da anlatayım. Şimdi sen erkek yumurtaları kadının yumurtalarıyla birleştiriliyor. İlla sen anne olmak zorunda değilsin. Senin yumurtan bitmiş, sen menopoza girmişsen kadının yumurtalarına da Kıbrıs gibi yerlerde ulaşılabiliyor. Türkiye'de de belki galiba artık ulaşılıyor. Erkeğin spermiyle birleştirildikten sonra embriyo haline getiriliyor. Kadına yerleştiriliyor. Taşıyıcı Nuray Sayarı olabilir, daha yaşlı 60 yaşında bir kadın olabilir. Yani fiziksel olarak sağlıklı herhangi bir kadına dışarıda üretilmiş bir embriyo yerleştiriliyor. Kadın rahmi onu tutarsa taşıyor bunu ve doğuruyor. Yani kendisinin menopozda olması bile bu ihtimali yok etmiyor. Ha, ama bakıyorsun köy yerinde kadınlar 50 kere doğuruyor arkadaş. Başlıyor 15'inde doğurmaya. 65'ine kadar doğuruyor. O da olur. Kimileri böyle doğurgan. Ama ikiz bebek, bu yaşta ikiz bebek tüp bebek ihtimali. Tüp bebek embriyo ihtimali. Embriyo ihtimalinde en mantıklısı, bunu benim yurt dışında yapan çok jet sosyetik arkadaşlarım var. İşte adamın hiç çocuğu yok. Kadın çoluğunu çocuğunu büyütmüş koymuş. Adam da işte sosyetik kadın diye bununla evlenmiş. Adam çocuk istiyor. Şimdi adama git başkasından çocuk yap diyemezsin. Adamı da elden kaçırmak istemiyorsun. Ne yapıyorsun? Tamam diyorsun. Sen diyorsun bir embriyo yap, ben taşıyayım. Yani taşıyıcı anne gibi başkasının çocuğunu taşıyan anneler var. Böyle bir ihtimal var. Ben sanmıyorum, Nuray doğurgan olabilir. Doğurmuş olabilir. Herkes doğurabilir ama bunu da aklınızda tutun. Böyle bir yöntem olduğunu da unutmayın. İlla ki kendiniz kendi yumurtalarınızla doğurmak zorunda değilsiniz. Artık her şeye kadirdir. Bu arada ben 30 yaşında yumurtalarımı dondurmuştum. Kıbrıs'ta duruyor benim evlatlar. Ayşe hemşire bakıyor onlara. 5 yılda bir sorarlar ne yapalım bunları diye. Derim ki biraz daha para verin. Tutun derim biraz. Bir 5 sene daha, 5 yılda bir. Kullanmazsan imha edilir. Şimdi Türkiye'de de e, riskli operasyonlara girecek ama hiç anne olmamış kişilere bunu yapıyorlar. Soruyorlar. Allah korusun kanser tedavisi görecek. Orada bir takım kimyasal maddeler alacak filan diyelim. Yumurtalarını donduruyorlar genç kadınların. Ki ileride kanser iyileşirse doğurabilsin diye. İkiz bebeği olacak kişi astrolog Nuray Sayarı efendim. Şimdi devam edelim bakalım başka neler oluyor, onlardan konuşalım. Yani oluyor. Bir kadın menopozdayken bile çocuk taşıyabiliyor. Embriyoyu kadın içine yerleştirebiliyorlar. Yurt dışında duymuşsunuzdur. Kızı hasta olduğu için annesi o çocuğu alıyor taşıyor filan. Kızının yumurtasıyla işte ne bileyim. Ya başka birinin bir dişinin yumurtasını embriyo yapıp taşıyabiliyorsun. Eşini de seviyor, eşi de genç. Yapabilir bunu. İki türlü de olabilir. Ya kendisi henüz doğurganlığını yitirmemiştir ki bu düşük bir ihtimal. Ya da embriyoyu almışlar ve yerleştirmişlerdir Nuray Sayarı'ya. Bu yüksek bir ihtimal. İkiz olması da zaten tüp bebek olduğunu oldukça kanıtlıyor. Eskiden 3 yumurta koyuyorlardı. Hatırlıyor musunuz? Bir ara 300 patlaması olmuştu. Pahalı bir işlem olduğu için işte yumurtalardan hangisi tutar karar veremiyorlardı doktorlar. 3 tane birden koyuyorlardı anneye. Ve herkes 300 doğurmaya başlamıştı. Bunların hepsi böyle. Ne yazdın yavrum bana Instagram'dan? Mia culpa. Ne yazdın? Üniversiteleri 72 doğumlu zannediyorum ya da 71, yani 55 yaşında sonuçta. Olsun bakalım ne olacak.
Şimdi devam edelim. Tek celsede boşandı. Tek celsede boşanan Pelin Karahan. Bakalım sözleri bizleri sizleri nasıl etkiledi? Görmek ister misiniz ne diyor? Ama bak yakında bu söylediğim şeyin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Yani menopoza girmiş doğuramayan kadınların bile genç erkekle evlendin. Adamın çocuğu yok senden istiyor falan. Çünkü Nuray Sayar'ın bir tane koskocaman 35 yaşında belki daha da büyük oğlu var. Bir tane de şimdi genç olmuştur o çok tatlı bir oğlu vardı büyümüştür. Bir tane daha oğlu var. Adamın eğer yoksa veya adam küçük çocuk istiyorsa yapacak bir şey yok yani. Doğuracak adamı seviyor ve elden kaçırmıyorsa. Bu genç erkeklerle evlenen olgun kadınlara tüyo olsun. Kadın başka kadından dişi de yumurtadır biliyorsunuz. Dişininki de yumurtadır. Yumurta alıp eşinizin yumurtasıyla birleştirip siz taşıyıp anne gibi görünüp doğurabilirsiniz bunu. Böyle bir yöntem mevcut. Gelelim bakalım evliliklere. Hiç umurumda değil ama konuşalım. Ya kadınlar genç erkeklerle evlenince nedense mutlu oluyorum demiş biri. Şimdi aşkın ömrünü anlatmıştım sizlere değil mi? 3 yıldır demiştim aşkın ömrü veya 6 ay ile 3 yıl arası. Dopamin salgılar vücut, serotonini geri çeker, aşık eder seni ki üre diye. Doğanın kanunu budur. 3 yıl sürme nedeni de aşık ol, hamile kal, doğur, lohusalık geçsin ve bitsin kafasıdır aslında. Mağara çağına dönecek olursak. Şimdi aşkın ömrü böyle olunca seri monogamlıktır insana ait olan şey. Genç erkeği olgun artık hani böyle kadını sevmesi, olgun kadının genç erkeğe yönelmesi, yavaşlayan kadın yumurtaları, yaşla azalan kadın yumurtalarının hızlı erkek yumurtasıyla birleşmek istemesi, olgun erkeğin genç kadın sevmesi de kendi yavaşlayan erkeğin yumurtalarının genç kadının daha olgun ve taze yumurtalarıyla birleşmek istemesi. Her şey yani içine düştüğümüz aşk aslında kimya ve tamamen bilinçaltı ve bizim DNA'mızın, genlerimizin 100 bin yıllardır getirdiği üreme üzerine. Aslında her şey matematik arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Acil oldum. Niye oldum belli. Bir oturun bir kenara çekilin geçer. Kolonya sürün yüzünüze 6 ay dayanın. Kendinizi başka bir işe verin geçer. Aşk acısı yoktur yani. Vardır o da tatlıdır. Sen uzatırsın zaten zevk aldığın için o acıyı. Aşk acısını aldatmanın atlatmayı 5 seansta ben başarıyorum danışmanlarımla. Gelin anlatayım ben size. Şimdi gelin saçma sapan işte evliliği hakkında açıklama yapan insanlardan konuşalım. Aşk bela değil bildiğin hastalık aşk. Vücudunda bir hormon salgılanmayı kesiyor serotonin. 4 tane mutluluk hormonu vardır. Bunların hepsi ayrı yerleri uyarır beyinde. Serotonin daha çok huzur, işte mantıklı düşünce, dopamin, tatmin, adrenalin yüksek. Huzur gitti, zevk alma gitti, dopamindesin, yüksektesin ve o sana şöyle hissettiriyor. Hayatımın aşkı olmazsa yanımda diğer hiçbir şeyden zevk almıyorum. Bunun nedeni de insan evlensin enayi gibi doğursun diye. Şimdi buyurun bakalım. Orada herkesle mutlu olabilmek için sen de bu kadar çaba sarf etmemek lazım ya. Olmuyorsa Baştan. olmak için çabalıyorsan oraya ait değilsindir. Çok doğru. Bu böyle bir şey oldu. Evet ya. Yani sürekli bir çaban varsa işte oraya uyumlu olmak, o insanı mutlu etmek ya da orada kalmaya çalışmakla bu bir iş de olabilir, bir evlilik de olabilir, bir ev de olabilir, bir arkadaş topluluğu da olabilir. Bu kadar çok çaba harcıyorsan oraya ait değilsindir. Hani demin dedim ya böyle akışta olmak lazım. Zaten akıp gitmeli. Bazı yerlerde acaba çok mu fazla çaba sarf ediyorum orayı kaybetmemek için, orada olmak için, insanları mutlu etmek için ya da orada herkesle mutlu olabilmek için bazen de bu kadar çaba sarf etmemek lazım ya. Olmuyorsa da olmuyordur. Belki de oraya ait değilsindir. Çok doğru söylüyor. Oraya ait değilsindir diye bir şey yok. Aslında hiçbir yere ait değiliz. Aitlik diye bir şey yok. Bir tek kendimize aitiz. Nereye oturursan otur, oturduğun yer kendi kıçının üstüdür. Tahtada, yerde de, bankta da kendi kıçın. Şimdi aitlik diye bir şey insanın ihtiyacıdır. Güvende hissetmek, ait hissetmek. Bu bizim 5 temel ihtiyacımızdan biri. Ama ihtiyaç, yani boş, beleş. Anda kalmak diye konuşulan şey, gelecekte benim başımı sokacak bir yerim olmaz. Ne kadar cahilsen kendini o kadar garantiye almak istersin. Çünkü kendine güvenin o kadar azdır.
Oysa ki en ufak bir hastalığın, en ufak bir ne bileyim kazanın, en ufak bir hayatındaki değişikliğin seni baştan aşağı değiştirip tepe taklak edeceğini görmezsin. Evlilikler artık idare etme kısmına dönüşmüşse kalacak kadar iyi değildir, gidecek kadar kötü değildir. Yenisi gelene kadar oyalanıyorsundur. O yüzden maymun atlayışı yapar. Erkek yenisini bulmadan eskiyi bırakmaz. Çünkü tek başına yaşamayı veya boşanmayı alamaz, o riski alamaz. Kadın zaten terk edemez. Nasıl kadın erkeği boşar biliyor musunuz? Erkek her türlü altı yer, kadın da lanet olsun der, sonunda dayanamayarak kaçar o evden. Yani erkek terk etmez, ettirir. Onu da yeniyi bulunca yapar. Çok aslında o konuda gayet yılandırlar yani erkekler. Şimdi evlilikler zaten şu anda %55 oldu boşanma oranı. %50'den 55'e çıktı. Şu an ben gelin arkadaşlar bir iş kuralım, bana verin bütün paranızı ve zamanınızı. Ama %55 batacağız ha desem hiçbiriniz bana ne para ne zaman vermezsiniz. Ama koşturarak evleniyorsunuz, %55 batacaksınız bunu bile bile. Batmadınız diyelim. Boşanmamak başarılı evlilik anlamına da gelmiyor. Burada söylediği bir şey var. Orada durmak zorunda değilsin. Evet değilsin. Her acıyla yüzleşmek zorunda değilsin. Artık yeni terapilerin bir parçası. Acıyla yüzleş, geçmişine dön, ananla babanla yüzleş. Değil kardeş. Duygunun içinden geçmeyi bil. 35'ini geçip de bana ana baba travması anlatma yani. Ne yapacaksın? Duygu burada, kusur burada. Yüzleşeceğim, kapanış yapacağım. Yok öyle bir şey yani. Bilinçaltını da motive etmenin, tabii bilinçaltı, bilinç üstünden kaç kat hızlı çalışıyordur tahmin edin. 1000 diyeceksiniz, 10 diyeceksiniz değil mi? 1 milyon. Dakikada bir insanın aklından kaç düşünce geçiyordur tahmin edin. 48. Bir günde aklımızdan gerekli gereksiz kaç düşünce geçiyordur tahmin edin. 70.000. Bu beyin bu e, ottan, sudan, çamurdan işlerle böyle sulanıyor yani. Neden insanlar anda kal, anda kal, nefes tekniği, Japonların meşhur yavaş yürüme tekniği. Bizde böyle jogging var ya, Japonlar öyle yapmaz. Sokağa çıkar, slow walking denilen bir şey yapar. Yürür. Öyle bedavaya kendinize getiremem kardeşim. Paran varsa yanında gelirsin, adam gibi danışmanlığını alırsın. Öyle bedavaya bir tek burada konuşuyorum. Öyle bizi kendimize getir. Ver paranı getireyim. Kendine getirmek paralı bende. Yaşam bak ben yaşam danışmanlığını şöyle yapıyorum. Yaşam tarzı danışmanlığı veriyorum yani. Tarz bu çünkü yaşamak. Neyse slow walking Japonya'da şöyledir. Sağa bakarsın, sola bakarsın. Ah komşunun begonvili biraz daha büyümüş. Küçücük serçecik yuva yapmış falan. Bunları göre göre yürürsün. Bu da beyninin anda kalmasını sağlar. Faturayı düşünmezsin, cuma günü yatıracağın bilmem borcunu düşünmezsin, şudur budur. Düşünsen ne oluyor zaten? Ben demiyorum ki düşünme. Yapabileceğin her şeyi yap o borcu ödemek için ama 7-24 de takılma. 70.000 düşünce bir günde, 48 düşünce bir dakikada arkadaş. Yazık o beyne be. Hepimiz niye yani Parkinson, Alzheimer arttı diyoruz. Sadece teknoloji değil, düşüneceğimiz şey arttı. Hepimizin beyni kulağından akmıyorsa yine iyidir. Her şey para tabii daha yüksel. Biz bu bilgileri parayla öğrendik. Okuya okuya, sınava gire gire, ödeye ödeye, her türlü bedeli. Şimdi neyim ben? Mevlana mıyım? Ondan sonracıma neyim ben yani? İşte şey dağıtayım. Hoş geldin. Bak burada bedavaya ne güzel işte. Ne bedavacı olmuşsunuz siz ya. Ama desem ki botoks yapıyorum poponuza. Ondan sonra dudağınızı kaşınıza çakıyorum falan. Verirsiniz değil mi? 100.000 lira, 500.000 lira. Kirpik takacağım size gelin 20.000'e. Aha böyle faraş gibi olacak gözleriniz desem. Koşarak gelirsiniz değil mi hepiniz? Ama kimse içini, zihnini, beynini, ruhunu geliştirmek için tırnağını oynatmaz. İyi bir çevre edineyim, bir şey öğreneyim, yazayım, çizeyim, bir workshop'a katılayım. Hayda! Ayon o yüzden kurdum. Hakikaten birazcık kendi kafasına yatırım yapan, etrafındaki insanlardan sıkılmış. Bak benim Ayon'da şöyle arkadaşlarım var orada her gün çünkü bir konu üzerinde konuşuyoruz. Sosyal, kültürel, entelektüel, psikolojik çok hocalarımız falan da var ders veren, ders demeyeyim de yani seminer veren.
Şimdi orada şunu diyen kadın ve erkekler var. Vallahi ben hiçbir arkadaşımı davet etmedim. Zaten onlardan bıkmışım. Ben buradaki yeni arkadaşlarımı seviyorum diye. Bir şeyler öğrenmek kadar, ben yeni bir şey öğrenmeden uyumam. Her gün yeni bir şey öğrenmek zorundayım. Hayatın amacı bu diye düşünüyorum. Bilinçli yaşamak kadar da güzel bir şey yok. İster yalnız yaşa, ister 5 koca değiştir, ister hiç evlenememiş ol. Bilinçli yaşıyorsan bunların hiçbir önemi yok ki. Hiçbir önemi yok. Bak, zerre kadar önemi yok. Kendin kendine yetiyorsun, fazla bile geliyorsun. Evet. Mizgin bize kızsın istedim. Sen de bizim gelin gibisin ha. Bizim gelin de ona kızınca gülerdi. Oğlum derdim, ne gülüyorsun ya? Gelin yani, kardeşimin karısı. Ya Seda abla, sen kızınca da çok komik oluyorsun derdi. Ta ki gerçekten kızana kadar. Gerçekten kızdığımda hiç de komik olmadım. Evet, şimdi devam edelim. Özel kalmasını seviyorum ama Tabii şöyle ki, güzel bir tabii detay ki. verebilirim. Bizim tanışmamızın üstünden o tanıştığımız ve o sana aşık olduğum dediği bir tarih var ve o bir gün var. Tam o günden bir yıl sonra evlenme teklifi edeceğini kararını vermiş ve tam bir yıl sonra aynı gün evlenme teklifi etmişti. Böyle bir küçük bir anını Bir şey paylaşabilirim ama söyleyeceğim. diğer İyi bir detayları challenge var ama kalsın. ortada. İyi bir Efendim? challenge yapmış. Yani kendisinin o günden bir yıl sonraya yani o önümüzdeki bir yılı bunu hak ederek geçirmeye çalışmış anladığım kadarıyla. Çok hoş bir şey bu. Çok Seni ikna süreci çok falan. Şimdi burada peki bir yıl geçirmiş adam, bir yılda onunla evlenmeye karar vermiş. Sen ne ara karar verdin? Kadın erkekle evlenmeye ne zaman karar verir? Bak, bunlar çok enteresan zamanlamalar. Erkek normalde kadından 1 ay önce aşık olur arkadaşlar. Ve 5. viteste başlar. Kadın daha geç aşık olur. Çünkü erkek gözüyle, kadın kulağıyla sever. İş evlenme boyutuna geldim. 3 ile 6 ay arası tartma başlar. 6 ila 1 yıl arası eğer gelecekten bahsedilmiyorsa, illa evlilik değil ama mesela bir köpek alalım mı? Annemlerin yazlığına gider miyiz? Seneye birlikte İngiltere'ye mi gitsek dil kursuna gibi, atıyorum. Ortak bir projeden bahsedilmiyorsa 6 ayla 1 yıl arası geç. Tabii eğer üniversite öğrencisisindir, askerlik bekliyorsundur, tayin bekliyorsundur. Böyle bir problem olmadan eğer gelecek konuşulmuyorsa kimsenin geleceğe niyeti yoktur. Bir erkek evlenmiyorsa seninle evlenmiyordur bak. Şimdi senin karşına geçip "Ya ben evlenmeyi hiç istemiyorum, şimdi bunu bir konuşalım, ben sen evlenmeyeceğim" falan. Senin sorun sende değil. Ben genel olarak evliliğe karşıyım diyen erkek senden ayrılır. 3 ay içinde biriyle evlenir arkadaş. Evlenmeyen erkek yoktur. Her canlı bunu en az bir kere tadar. Tatmayanın da sıkıntıları vardır. Ya aşırı anneye düşkündür, ya aşırı titizdir, ya aşırı cinsel benliğinden habersizdir yani. Söyleyeyim size. Onlar %1'e girer, binde bire, milyonda bire girer yani. Herkes evlenir. Sizinle evlenmiyorsa siz olduğunuz için evlenmiyordur. Yeterince iyi değilsinizdir onun için. O yüzden uzayın. Eğer derdiniz evlenmekse vakit filan da kaybetmeyin öyle insanlarla. Şimdi burada bir kadında neyi bekler? İyi kısmeti. Kenan İmirzalıoğlu sadece artist değil, hükümete de güzel ne yapan, iskele alabanda yapan, gemicilik tabiriyle konuşayım. Kaptan ehliyetim var da ayıptır söylemesi. Ondan sonracıma yatırımını yapan, e, emlak bilmem ne yapan, ona bilmem ne yapan, yol yapan insandır. Benim arkadaşım emekli olacağı için gezme tozma planı yapıyordu. Ancak kanser olduğunu öğrendi ve emeklilikten sonra hemen vefat etti. Sehacım, hayatın zaten sorunu budur. Vakit varken nakit yoktur. Yani emeklilik. Nakit varken vakit yoktur. Her ikisini de Allah verdiği zaman sağlık yoktur kardeşim. Hayatı kompartmanlara şöyle bölemezsin. Çalışıyorum 9-6, 7'den sonra evde mutlu olacağım. Öyle bir şey yoktur. Yani vakit, nakit ve ikisi birden kısmını ayarlayacaksın. Parçalara böleceksin. Sağlıklıyken, gençken yiyip içip gezeceksin. Her şey geleceğe yatırım. Sen plan yaparsın, Tanrı güler. O yüzden arkadaşlar bu durum böyle. Sayın Akgül, Şehir Network Ağı insanoğluna konfor ve lüks hayat vaat eder. Konfor nedir yani? Gökdelenlerde yaşayıp tabut gibi evlerin içine girmek mi? Ben onu konforlu bulmuyorum mesela.
İnsanoğlu mülk ve finansal varlığı arttıkça sonuç olarak da kölelik artar. Doğrudur bu. Çalışmak yorar. Eskiler çalışan insanları, Yunan ve özellikle Roma imparatorluklarında ne kadar parasız olursan ol, entelektüelsen çalışamazsın. İngilizler de öyledir. Soylu bir ailenin çocuğunun çalışması ayıplanır, okumuş da olsa. Sebebi sanata ve felsefeye ve entelektüelliğe yeterince zaman ayıramamasıdır. O yüzden ayıplarlar. Yani sen çalışıyor musun? Peki sanata, kültüre nasıl zaman ayırıyorsun? Sokrat da der. Sokrat da çalışmaya karşıdır aslında. Felsefenin kurucusu olarak bildiğimiz. Çünkü çalışmak insanları köleleştirir, yıpratır, tek düzeleştirir. Üretemezsin, sanatsal yönüne eğilemezsin. Ve bizim anladığımız çalışmakla üretkenlik arasında dağlar vardır. Dostlar alışverişte görsün tadında patron yalakası, önünde bilgisayar açık ama beyni boş insan, bir saatte evinde yapabileceği şeyi 8 saat orada oyalanarak yapar. Fazladan herkesin parasını yakar, kendi mesaisini, ömrünü yakar, her şeyi mahveder. Ama doğru düzgün bir patronun elinde gerçekten insanlar yeteneklerine göre ve sorumluluk bilinçlerine göre meslek sahibi edilirlerse ki bu eğitim sisteminin ilk yıllarından başlamalıdır. Çünkü topçu da lazım, popçu da lazım, piyanist de lazım, çöpçü de lazım. İnsanlar küçük yaştan itibaren bir takım psikolojik testler ve yönelim, eğilim, yetenek ayrımlarıyla bir yerlere gelebilseler, her anne baba hırslarıyla olamadıkları meslekleri çocuklarına langırt diye yapıştırmaya kalkmasa çok daha düzenli bir hayat olur. Bakın şu AI'lar yani yapay zekalar hepimizin mesleğini elimizden aldı zaten. Tercüman mı diyorsun? Abi fotoğraf çekip yapıştırıyorsun. 3 saniyede sana sayfayı çevirip veriyor ya. Üstelik bir de şöyle diyorsun AI'ya, lirik çevir, sert çevir, okuma dilinde çevir, esprili çevir, teatral çevir. Hepsini yapıyor kardeşim. Tercümanım var artık bu işin mesela. Ne bileyim, bir şey mi montajlayacaksın, bir şey mi yazacaksın, bir oda mı dizayn edeceksin, müzik mi yapacaksın? Yapıyor sana. Artık insana sadece ilk çağlardaki gibi ne kaldı biliyor musunuz? Yumuşak dokunuşlar. Yani sanat ve entelektüelliğin ortaya çıkarabileceği şeyler. İnsana ait olan şeyler. O yüzden ben derim ki içinizi de biraz geliştirin. Hi California. Vallahi ayıp ne kız Nil Aslan. Şimdi devam edelim. İlker Aksum hayatının bütün kadınlarını ayıp etmiş. Bak Antik Queen. Annem beynimi yedi, doktor ol diye. Konservatuvar kazandım, gidemedim. Önce doktor ol sonra mı sanatçı ol dedi. İçindeki o sanatçı öldükten sonra doktor ol. Doktor dediğin 80 bin liraya çalışıyor acilde 48 saat nöbette yani. Ondan sonra da ben o doktorların hiçbirinin eline düşmek istemem ya. 48 saat çalışan adamın kendine ayırı yok, bana ne yapacak acaba? Bazen yanıltıyor, hatalı cevap veriyorsun Sevda Hanımcığım. Sevdacığım herhalde sen daha benden kültürlü, entelektüel, gelişkin bir kadınsın. Gel yayını alayım, senin cevaplarını dinleyelim. Neye göre hatalı, kime göre hatalı Sevdacığım? Ha AI'yı diyorsun. Bravo. Ha, ben dedim. AI yanılır, ben yanılmam çünkü. Çok doğru. Bazen yanıltıyor. AI'ya soru sormayı öğreneceksiniz. 3 türü var AI'ın. Bir kere profesyonelini alın. Size daha çok zaman harcıyor. Beleşinden daha iyi. Yapay zeka. Grok'ta da öyle, ChatGPT'de de. Bir de Gemini, ChatGPT, Grok, bunların hepsinin hangi şeyde kullanıldığına bakın. Hepsinin kullanım şeyleri farklı aslında. İyi oldukları yan. Grok'un üstüne gidin. Birkaç kez sorun aynı şeyi. Mutlaka ve mutlaka doğruyu söyleyecektir. Sonunda gelecektir ve doğruyu söyleyecektir. Anladım ya AI dediğini. Ben mesela Keyif Evi diye bir kitabın yazarını sormuştum. Virginia Woolf demişti. Ben emindim onun o olmadığına. Hayır o değil, odur o değil falan. Araştırdım. Meğer Türkçe'ye çevrilirken ki bir hatadan dolayı ismi Virginia Woolf demiş falan falan. Evet AI yanıltabiliyor. Ama biraz da bilgi sende olacak kökünde yani. Biraz kurcalayacağım. Yabancı dil öğrenebiliyorsun. Filmi beraber izleyebiliyorsun. Aç filmi, AI'yı da aç.
Ya yönetmen kimdi? Burada ne anlatılıyor? Şu şuydu, şu oyuncunun adı neydi? Daha önce hangi filmde oynamıştı? Şöyle miydi, böyleli miydi falan. Dolu dolu ya. Yemin ediyorum ortalama bir arkadaşımla oturup röfle, rejim, kocasının ereksiyon problemlerini konuşmaktan çok daha faydalı geliyor bana yani AI. Gelelim bir tane daha antropozlu beye. Gerçek aşkı onunla anladım. İlker Aksum eşi ve kızından bahsederken katıldığı programda gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatımın en zor dönemiydi, yanımda oldu. Ee, Bana dünyanın en güzel hediyesini kızımı verdi diyor. 53 yaşında baba olmuş. Ha, şimdi bak 53 yaşında baba olmuş ama 53 yaşında baba olmuşsun. 53 yaşına kadar hayatına birçok da kadın girmiştir. Karı derken karı koca anlamında dedim. Yanlış anlamayın. Melis işiten hatası yapmadım. Yani karı koca anlamında karı dedim. Daha önce karıların, kadınların, evlendiğin insanlar, sevdiğin insanlar birilerinin kulağına mutlaka 53 yaşına kadar seni seviyorum diye fısıldamışsındır. Bir erkeğin yapabileceği en büyük hainlik mutlaka seni seven kadınlar da olmuştur bu arada. Niyeyse ama olmuştur. Herkes sevilir bir dönem. Bir erkeğin yapabileceği en büyük hainlik, hatta kadının da, bundan öncesi yok, ben hiç kimseyi sevmemişim, seni tanıdım diye böyle halka açık bir vaaz vermektir. Sebebi de şu, kardeşim sen bundan önceki kadınları hiçe mi sayıyorsun? Onlara yalan mı söyledin? 50 yaşına kadarki ilişkilerin hepsinde herkesi kandırdın mı? Seviyorum dediklerinin duygularıyla mı oynadın? Yani insanlar sana 10 yılını verdi, 8 yılını verdi, 20 yılını verdi. Bir sürü bir şey verdi. Sen onların karşısına geçip 50 yaşından sonra her şey yalanmış, şimdiki doğru dediğin an o insanların sana harcadığı emeğe, verdiği zamana, hissettikleri duygulara ayıp etmiş olmuyor musun? Birini bulunca geçmişi karalamak, kötülemek, ötelemek neden acaba? Evet, şu an eşimle çok mutluyum. Hayatımın en değerli zamanını geçiriyorum. En güzel zamanını geçiriyorum falan. Olur. Bundan öncekiler aşk değilmiş. Hayt. Şimdi aşık oldum ben. Hepiniz ölüm kardeşim. 50 senemi siliyorum. Bakın insanlar çiğnedip tükürülmez. İnsanlar atık değildir yani. Anladın mı? Böyle zehirli atık gibi kullandım atayım, kullandım atayım. Hayır, öyle bir şey yok. İnsanlar geri dönüşümü olan şeylerdir. Her insanın sende bir parçası kalır. O insanları değerle alnımızın üzerinde, kafamızın üzerinde taşımak zorundayız. Herkesin bir iziyle oluştuk. Bugünkü halimize geldik. Sen iyi bitsin kötü bitsin hiçbir ilişkini kaldırıp çöpe atamazsın. Eski ilişkilerine saygı duymak ve hatta duydurtmak zorundasın. Yeni gelenin senin eski eşini kötülemesi, seni de kötülemek kardeşim. Onu seçen sen değil misin? Onunla yaşayan, doğurtan sen değil misin? Eski eşini kötüleyen adamdan da kadından da uzak durun. Eğer gerçekten ciddi bir kavga, dövüş, işte ne bileyim korkunç bir şey yaşanmadıysa, oğlum sen onunla aynı yastığa baş koyup üzerinden kapı kitlemişsin. Şimdi ne anlatıyorsun bize yani? Yemezler. O yüzden akıllı olmakta fayda görüyorum. Yaşarken bilinçli yaşamak artık zekanın gelebildiği en üst nokta metacognition. Yani yok duygusal zeka, yok şöyle zeka, sağ zeka, sol beyin, epifiz bezi onları geç. Metacognition. İnsan davranırken kendi kendine neden böyle davranıyorum? Neden bu cevabı veriyorum? Neden ruh halim böyle? Neden Ayşe'yi sevmiyorum? Neden onunlayken neden diye kendine sorması. Davranışlarının ve duygularının nedenini araştırması ve ona göre davranması. İçinden geldiği gibi nasıl tuvaletin gelince halıya gitmiyorsun, tuvalete çıkıyorsun. Bu medeniyet öyle değil mi? Bunları kontrol altına almayı öğrendik. İlk çağdaki gibi değiliz. Duygusal çıplaklığı da yenip metacognition dediğimiz neden ve niçin sorularını kendimize sorarak ilerlersek o zaman işte en çağdaş ve kendimizin en iyi versiyonuna gelmiş oluyoruz. Bunu bir oyun gibi düşünün. Boşa yaşamadığınızı görmek için bir oyun. İlerleyerek gelişmek için.
Evet, şimdi 44 beğeni mi? Ha, bundan sonra da Seda neredeydin? Ne geleceğim? Ben bu bilgileri öğreniyorum, çalışıyorum, yazıyorum, okuyorum. Ayon'da konuşuyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Fakirlere yeter Eda'cığım. Evet, çok bile bak, yarım saat geçmiş. 25 dakikada bitirecektim ben. Pis fakir Eda, bir daha da gelme böyle konuşalım. Pis fakir lafı kimden kalmıştı Kerem? Keremcem mi? Keremcem değil ya, neydi? Kerimcan. Kerimcan. Evet, bu arada bekliyorum efendim başvurularınızı. Her akşam 2 saat benden sıkılmak istiyorsanız, bıktım yandım Allah demek istiyorsanız, sadece ben değil, uzmanlarından eğer workshoplar, seminerler, konferanslar almak istiyorsanız haftanın 7 günü öyle bir kulübümüz var. Sosyal bir kulüp, entelektüel bir kulüp. Ben kendim arıyorum bizzat, başvuru yaparsanız şu adrese. Dönüp arıyorum, konuşuyorum. Eğitim durumunuz, yaşadığınız yer, en önemli olan gelişmek ve iyileşmeye olan ihtiyacınız. Bir de telefon açarken "Alo!" diye açmazsanız veya telefonu açmamak. Ulan neden korkuyorsun sen cep telefonunu çaldıran insandan? Açmayanlar var numara verip. Yazıyorum onlara, ben Seda Akgül. Grup için aradım deyince geri dönüyorlar. Arkadaş bak burada bir bacağımdan vuracağım diyen insanlar var 2 gün önce. Polise vereceğim şimdi gidip. Ben veriyorum cep telefonumu da. Siz neden korkuyorsunuz? Herkesin düşmanı mı var ya? Ben telefon diyorlar ki Seda Hanım mülakat. Ne mülakatı ya? Estağfurullah, ben mülakat yapacak kadar insanları şey yapan, ayrımcılık yapan biri değilim. Sadece telefondaki ses tonundan belli oluyor bir insan medeniyet, biliyor musunuz? Ya açmayacağın telefonu niye veriyorsun? Yanlış telefon giren var. Niye veriyorsun? Güzel kardeşim. Ya, neden korkuyorsun ayrıca? Tanımadığın numara. Efendim? Kiminle görüşüyorum diye ararlar. Asıl ben kiminle görüşüyorum? Çünkü beni arayan sensin. Ben Selahattin. Tanımıyorum beyefendi, hoşça kalın. Bunu yap yani. Ne olacak herif var? Oradan fırlayıp gelip gırtlağını mı sıkacak? Yani telefonla konuşmaktan bile aciziz. Arayan kendini tanıtmaktan aciz. Müsait misin sorusu yok. Şimdi o yüzden Ayon Kulübe başvuracaksanız, Pınar'cığım, aranmadıysan mutlaka aranmışsındır, açmamışsındır. 2. kez rahatsız etmiyoruz. 2. kez rahatsız etmiyoruz. Aranmayanlar arayabilir. Bu sayfanın tepesinde bir numara var. Onu arayabilirsiniz. Direkt arayın. Veya yazın WhatsApp'tan. Aranmayanlar arayabilir. Biz arıyoruz ama 10 kere aramıyoruz milleti yani. Şey mi satıyoruz? Siz başvurdunuz diye biz arıyoruz. Bir de başvurduğunu unutanlar var. Ha? O ne? Ha, öylemesine vurmuştum. Sübhaneke dinimiz amin. Yani kendine ayrın olmayan geliyor böyle yapıyor yani. Eda, bugün amma konuştun, çenen mi düştü, ne oldu? Ayşe, ne kadar faydalı konuşursam, çalıştığın saatler gece 9 mu örnek official? Zaten Zoom toplantıları akşam 9'da. Kaçıranlar için link paylaşıyoruz. Sosyal görüşmelerimiz var her şehirde. Neyi kaçırıyorsun? Haftanın 7 günü gece 12'ye kadar çalışıyorsan zaten gelme bize yani. Dinlen ol yani, dinlen. Kendine vakit ayır. Boş ver, bize de faydan olmaz. Sizleri öpüyor. Vallahi yarın sabah Bodrum'da o ev taşıyor olacağım. Yayın yapabilir miyim çok emin değilim. Ama her zaman burada ve sizinleyim. Bana sorun diye bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Bir de kişisel gelişememe diye bir bölüm yapmayı düşünüyorum. YouTube üzerinden. Onları da bakalım ne olacak, izleyicimiz nerelere gidecek. Beğenin, tanıyın, tanıttırın. Çünkü şunu fark ediyorum. Ne kadar entelektüel, bilgi veren falan böyle amin dürüst bir yayın yaparsak beğeni o kadar az. Ne kadar kimin kıçı, onun poposu, onun yırtmacı, hadisenin dantelli donu yaparsak beğeni o kadar çok. Maalesef ülkenin geldiği nokta bu. O yüzden benim sohbetimi değerli bulan Sevda gibi sevgili dostlarım, Serap gibi sevgili dostlarım, gelin arkadaşlar, birbirinize, kendiniz gibilere beni önerin, beğeni yapın, abonelik yapın ki ben de 2 dakika motive olayım. Hoşça kalın, sevgimle kalın. Bana da şans dileyin, ustalarla, postalar. Ya mobilyayı almışım yemin ediyorum 10 bin liraya. Adam kurdu, kaç bin lira aldı? 15 bin. 3 tane şey, bir masanın ayağını taktı, bir sedir çaktı. Bir de mutfak dolabı.
15 bin montaj parası alırım ya. Arkadaş 18'den indi ya. Yazıklar olsun da tırnak içinde söylüyorum. Hoşça kalın.